Mutfağınıza bugün bir demet maydanoz girmiş olma ihtimali oldukça yüksek. Belki kahvaltıda domatesin yanına koydunuz. Belki salatanın içine doğradınız. Belki de kebabın yanında süs olarak geldi. Çoğu zaman onu sadece yeşillik olarak görüyoruz. Ama size bir soru sorayım. Hiç düşündünüz mü? O küçücük maydanozun sofranıza gelene kadar nasıl bir yolculuk yaptığını? Toprakta mı yetişti? Kaç kez sulandı? Üzerine kaç defa ilaç uygulandı? Kaç kişinin elinden geçti? Ve en önemlisi, bugün marketten aldığınız maydanoz gerçekten ne kadar taze? İşte tam bu noktada işler ilginçleşmeye başlıyor. Çünkü dünyanın birçok yerinde artık maydanoz sadece toprakta yetiştirilmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Toprağa ihtiyaç duymadan sadece su, besin çözeltisi ve doğru ortam koşullarıyla yemyeşil, mis kokulu, sağlıklı maydanozlar üretmek mümkün. Üstelik çoğu zaman klasik tarımdan daha hızlı, daha hijyenik ve çok daha kontrollü şekilde. İlk duyduğunuzda biraz bilim kurgu gibi geliyor olabilir. Maydanoz da suda mı yetişir? Asla aynı lezzette olmaz. Kökü çürür. Bunun maliyeti çok yüksektir. Bu cümleleri belki siz de duymuşsunuzdur. İşin ilginç tarafı ise bunların büyük kısmı doğru değil. Hatta bazı profesyonel seralarda yetiştirilen maydanozların büyük bölümü aslında hiç toprağa temas etmiyor. Belki de bugüne kadar yediğiniz en kaliteli maydanozlardan bazıları tamamen topraksız sistemlerde üretildi ve siz bunun farkına bile varmadınız. Peki neden? Neden insanlar yüzlerce yıldır kullanılan toprağı bırakıp suyla üretime yöneliyor? Bunun cevabı yalnızca teknoloji değil. Asıl sebep kalite. Çünkü maydanoz, yaprakları doğrudan tüketilen bir bitki. Yaprak ne kadar temiz, canlı ve sağlıklı olursa, sofradaki kalitesi de o kadar artıyor. Topraksız tarımın en büyük avantajlarından biri de tam burada ortaya çıkıyor. Bitkinin ihtiyacı olan besinler doğrudan köklere ulaşıyor. Bitki enerji harcayıp toprakta besin aramak zorunda kalmıyor. Bu da daha güçlü gelişim, daha canlı yapraklar ve daha düzenli büyüme anlamına geliyor. Ama sakın şöyle düşünmeyin. Demek ki maydanozu suya koyunca büyüyor. Keşke bu kadar kolay olsaydı. Topraksız tarım, suyun içine bitki koymaktan çok daha fazlasıdır. pH dengesi, elektriksel iletkenlik, yani EC değeri, çözünmüş oksijen miktarı, ışık süresi, sıcaklık ve besin çözeltisinin doğru hazırlanması gibi birçok faktör, başarılı üretimin temelini oluşturur. Maydanoz yetiştirmede hangi sistem daha verimli? NFT mi, DWC mi, yoksa kokopit ve perlit gibi farklı yetiştirme ortamları mı? Tohum neden bazen haftalarca çimlenmez? Maydanoz neden sararır? Yapraklar neden küçülür? Ve en önemlisi, tek bir kökten gerçekten aylarca hasat almak mümkün mü? Bu soruların hepsini bilimsel veriler ve pratik ipuçlarıyla birlikte cevaplayacağız. Çünkü bu videonun sonunda maydanoza bir daha asla sadece salatanın yanındaki yeşillik gözüyle bakmayacağınıza eminim. Hazırsanız şimdi önce maydanozu gerçekten tanıyarak başlayalım. Artık maydanoz tohumlarımız çimlendi. Minik fideler ilk gerçek yapraklarını oluşturmaya başladı. İşte tam bu noktada en çok sorulan sorulardan biri geliyor. Hangi sistemi kurmalıyım? İnternette yüzlerce video var. Birisi NFT en iyisi diyor. Diğeri DWC olmadan maydanoz yetişmez diye iddia ediyor. Peki gerçek hangisi? Cevap aslında çok net. Tek bir doğru sistem yoktur. Doğru olan sizin üretim amacınıza uygun sistemi seçmektir. Önce NFT sistemiyle başlayalım. NFT yani besin filmi tekniği. Besin çözeltisinin kanallar içinde ince bir tabaka halinde köklerin altından sürekli aktığı sistemdir. Köklerin bir kısmı besin çözeltisine temas ederken diğer kısmı havayla temas ettiği için bol oksijen alır. Bu da hızlı ve sağlıklı bir gelişim sağlar. Peki maydanoz? Maydanoz da NFT sisteminde oldukça başarılı sonuç verir. Ancak burada küçük bir ayrıntı var. Maydanozun kök yapısı, marul gibi tek seferlik hasat edilen bitkilere göre zamanla daha yoğun hale gelir. Kökler besin akışını yavaşlatabilir. Şimdi gelelim DWC sistemine. DWC yani derin su kültürü, bitki köklerinin sürekli besin çözeltisinin içinde bulunduğu sistemdir.
Ancak burada kritik bir kahraman vardır. Hava motoru. Eğer hava taşı yeterince oksijen sağlamıyorsa, kökler zamanla strese girer. Oksijen seviyesi düştüğünde kök çürüklüğü riski artar. Kısacası DWS'de su tek başına yetmez. Suyun nefes alması gerekir. Bir de perlit, kokopit veya bu ikisinin karışımıyla kullanılan damlama sistemleri var. Bitki, nemli yetiştirme ortamında gelişir. Peki evde üretim yapacak biri için hangisi daha uygun? Eğer ilk kez başlıyorsanız, karmaşık ve pahalı sistemlerle işe başlamanıza gerek yok. Önemli olan sistemin büyüklüğü değil, düzenli takibidir. Çünkü topraksız tarımda başarıyı sağlayan şey, sadece kullanılan ekipman değildir. Bir üretici her gün bitkisine birkaç dakika ayırıyorsa, yaprak rengini, köklerin durumunu gözlemliyorsa, çoğu sorunu daha başlamadan fark eder. Ve şimdi işin en kritik aşamasına geldik. Sistem kuruldu, fideler yerine alındı. Ama sırada çok daha önemli bir konu var. Besin çözeltisi. Maydanoz için en önemli elementlerin başında azot gelir. Azot, yaprak gelişimini destekler ve bitkiye o canlı yeşil rengini kazandırır. Azot az olursa yapraklar sararmaya başlar. Azot fazla olursa bu kez bitki aşırı yaprak oluşturur, dokular gevşer ve hassas hale gelebilir. Şimdi gelelim herkesin korktuğu iki değere, pH ve EC. pH, besin çözeltisinin asitlik veya alkalilik derecesini gösterir. Maydanoz için ideal pH genellikle 5,8 ile 6,5 arasındadır. Bu aralıkta bitki, besin elementlerinin büyük bölümünü rahatlıkla alabilir. Şimdi EG'ye bakalım. EG yani elektriksel iletkenlik, besin çözeltisindeki toplam çözünmüş mineral miktarını gösterir. Maydanoz için gelişim dönemine bağlı olarak yaklaşık 1,2 ile 2 aralığı çoğu zaman uygun kabul edilir. Bitki konuşamaz ama dikkatle bakarsanız size ihtiyacı olanı anlatır. Başarılı üretici yalnızca su eklemez. Bitkisini gözlemler. Geldik en keyifli bölüme. Hasat yaparken dış taraftaki olgun sapları dipten, temiz ve keskin bir makasla almak en doğru yöntemdir. Yani maydanozu tamamen yok etmek yerine, ona düzenli bir saç tıraşı yapmak gibi düşünebilirsiniz. Bitki de bu nazik bakımı ödüllendirir. Eğer bu videoda anlattıklarımız faydalı olduysa, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Topraksız tarım günlüklerinde birlikte öğreniyoruz. Şimdilik hoşça kalın, üretmeye devam edin. Unutmayın, geleceğin tarımı sadece daha fazla üretmek değil, daha akıllıca üretmektir. Görüşmek üzere.